Bu göstermiş olduğum sistem sayesinde günlük her gün düzenli olarak 60 pound bana para kazandırıyor. İşte bu video içerisinde bunu sana nasıl yapacağını adım adım göstereceğim. Sen de göstermiş olduğum sistemi uyguladığında günlük olarak 60 pound, 253 pound ve onun gibi sürekli olarak her gün düzenli olarak yüzlerce sipariş geliyor. Ve bu para sisteminde ben 60 pound dedim, günlük 3000-5000 pound kazanıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü daha önce ben de başkalarının hayalleri için çalışan bir insandım. Ve bu sürecin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çünkü bu sistemde siz ne kadar daha çok çalışırsanız çalışın ancak başkalarını zengin ediyorsunuz. Bir hesaplama yaptım. Türkiye'de olarak para çeviriciye geldiğimde ben günlük 60 pound para kazandığımda ortalama olarak 2500 Türk lirasına yakın bir paraya tekabül ediyordu. Fakat eğer ben bu parayı günlük olarak her gün otomatik hiçbir şey yapmadan kazandığımda 75.000 Türk lirasına denk geliyordu. Fakat başkası için çalıştığımda 20-30 bin Türk lirası para kazanıyordum. Belki 50 bin liraya kadar da çıkabilirdiniz aldığınız tipslerle ya da bahşişlerle ya da arka tarafta komisyonlarla. Fakat gece gündüz çalışmam gereken bir işten nasıl bu kadar rahat bir işe geçtim ve her şeyden önemlisi bana nasıl daha çok para kazandırıyor. İşte bu videoda sizlere bunların bütün adımlarını, her şeyi net bir şekilde anlatacağım. Ama ilk önce benim bu sistemden çıkış sürecimi anlatmak istiyorum. Şuradaki aşamada benim sorumluluğum yok. Yani her şeyi denemek zorundayım. Yapmak için yurt dışına mı çıkmam gerekiyor? Yurt dışına çıkarım. Başka iş mi yapmam gerekiyor? Başka iş geliştiririm. Fakat bu süreçten sevgili arkadaşlar, eğer bu yaşlardaysanız harekete geçin, bir şeyleri ertelemeyin. O yüzden bunu anlatıyorum. Bugün gençseniz, arka tarafta sorumluluklarınız yoksa bir şeyleri denemekten vazgeçmeyin. Aksi takdirde ömrünüzün sonuna kadar başkasının yanında çalışacaksınız ve oradan emekli olacaksınız. Ben ne zaman ki baba oldum, hayatımda bazı şeyleri artık sırf kendim için değil, başkaları için de düşünmeye başladım. Çalıştığım insanlar için, takım arkadaşlarım için, arka tarafta eşim, ailem, çocuğum ve diğer şeyler için. Ve buradan sonraki süreçte de ben kendi işimi kurmak adına Litvanya'ya taşındım. 2 tane de kendime ait orada dükkan açtım. Ve o süreçte de yine internetten satış yapıyordum. Şimdi burada 22-23 yaşındayım. Ne kadar da başarılı olsa da bana göre şu an baktığım zaman çok komik bir bilgiye sahip. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu süreçte arkadaşlar işlemlerinizi yapmak ve otomatik olarak para kazanmak istiyorsanız bakın ben burası Litvanya, burası İngiltere, burası yanlış bilmiyorsam yine İngiltere'de diğer dükkanlarım. Şimdi bunu niye anlatıyorum sizlere arkadaşlar? Burada ne kadar çok çalışırsanız da çalışın yine para kazandığınız süre para için çalışıyorsunuz. Bakın ben burada bile yine internetten satış yapıyorum ama arka tarafta para için çalışıyorum. Ne zaman ki bu süreç otomatik hale geliyor, benim zamanım oluyor, benim yapabileceğim şeyler oluyor ve her şeyden önemlisi istediğim şeyi istediğim an yapabiliyorum. Yani dükkanınızı bırakıp dükkanınız bile olsa bunlara sahip olamıyorsunuz. Peki ben bunu niye gösteriyorum? Arkadaşlar paranın özgürlüğüne sahip olduğunuzda, istediğiniz kadar paranız olduğunda artık kimseyi dinlemeden, tabii ki hayalleriniz amaçlı olarak konuşuyorum, dünyanın her yerine gidebiliyorsunuz. İstediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. İstediğiniz bir hayatı yaşayabiliyorsunuz. Ve bunu sağladığınızda hayata bambaşka bir açıdan bakıyorsunuz. İlk önce eğitim içerisini göstereceğim sizlere. Eğitim neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. 13 günde milyon kazandım. Buradaki süreçte adım adım her şeyi, günlük kazandığım paraları neler sattığımdan hangi ürünleri sattığıma kadar gösterdim. Ve buraya şunu sormak istiyorum. Türkiye'de asgari ücret ile ne kadar sürede 1 milyon kazanılır? Bakın bir şey göstermek istiyorum. Bu hayat değiştiriyor. Çünkü gösterdiğim sistem pasif bir şekilde çalışıyor. Ve bu çok ama çok önemli arkadaşlar. Türkiye'de ortalama olarak 20 bin üzerinden hesapladığını varsayarsak arkadaşlar bunu çarptığında ne kadar bir sürede ulaşıyor? Yaklaşık 5 yılda 1 milyon TL'ye ulaşabiliyorsunuz ki harcama hiç yapmayacaksınız ki bu imkansız neredeyse. Ama varsayalım 5 yıl gibi bir süre içerisinde asgari ücretle yaklaşık 60 aya yakın bir sürede 1 milyon kazanabiliyorsunuz. Fakat şimdi buradaki süreçte ben 13 günde yaptım bunu. Yani arada bir insanın bildiği bir şeyi ben ondan neredeyse 5 yıl daha önce biliyorum ve bunu daha hızlı bir şekilde kullanabiliyorum. Bunu göstermemin sebebi insanlara bunun mümkün olabildiğini göstermek. Çünkü çoğu insan eğitimi aldığında şunu anlatmalarını istiyorum. Arkadaşlar ben burada yaptığım ve yaşadığım her şeyi anlatıyorum. Yani yapmadığım ya da işte farklı şeyleri anlatmıyorum. Ve bunun mümkün olabildiğini sizlere ben gösteriyorum. Gösteriyorum ki siz de yapın. Çünkü benim için de zamanda bu şeyler imkansızdı. Ama süreç olarak baktığınız zaman
bunların nasıl mümkün olduğunu gösteriyorum. Sonra eğer internetten para kazanmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Facebook Dropshipping arkadaşlar. Facebook Dropshipping nedir? Facebook Dropshipping Amazon'da ya da Etsy'de ya da farklı marketlerde ürünlerinizi nasıl satış yapabileceğiniz ve saniyeler içerisinde ürünlerinizi dükkanlarınıza stoksuz sıfır sermaye ile satış yapabileceğiniz bir platform. Facebook Marketplace'te bir dakika duralım. Nasıl çalışıyor? Yapmanız gereken tek şey Amazon'a geliyorsunuz. Bakın Amazon'a geldikten sonra sol tarafta bestseller bölümüne geliyorsunuz. Hepsini uygulamalı olarak göstereceğim. Sizin için hangisi kolaysa siz onu yapın. Ben bu ürünü satmak istiyorum. Bu ürünü buldum. Ve bu ürünü bulduktan sonra arkadaşlar bu ürünü Facebook Marketplace'te sanki bende varmış gibi biraz 10 pound pahalıya satacağım. Buradaki tuşa basacağım. Size bu tuş çıkmayacaktır. Fotoğrafı alıp kopyalayıp yapıştırın. Ben sadece mantığını anlatıyorum. Öğrenmek isteyen detaylı olan arkadaşlar eğitim içerisine bakabilir. Buraya geliyor bu ürün. Hemen buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi bu ürün fotoğraflarıyla şu an saniyeler içerisinde her yerde satıyor. Ve bunun fiyatını da ben 13 pound olarak işaretliyorum. Ve şu an ben bu ürünü arkadaşlar internette next dediğim zaman satıyorum. Bu kadar kolay. Facebook Marketplace'in mantığı bu. İşte o ürünü oradan nasıl göndereceğim? Detaylı öğrenmek isteyen varsa gelsin, burada yaklaşık herhalde 62 tane videosu var. Hepsini adım adım izlesin. Aklınızda nasıl ödeme alacağım, nasıl satış yapacağım, nasıl şunu yapacağım hepsini anlattım. İkinci modelimiz arkadaşlar eBay Dropshipping. İçerisinde 146 tane eğitim modeli var ve hepsi neredeyse ortalama saatler üzerinde kurulmuş ve ayrıyeten de 8 tane kamp var. Her kampta ayrı ayrı insanlar katılıp sorular soruyor ve her süreci adım adım gösteriyoruz. eBay Dropshipping nasıl yapacaksınız? Aynı süreç. Amazon'a geliyorsunuz ve buradaki senaryoda eBay'e ürününüzü listeliyorsunuz. Listeledikten sonra satışlar geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yapmadan ürünleriniz saniyeler içerisinde binlerce pound para kazandırıyor. Bu sistemde bizim kazandırmış olduğumuz, yönetmiş olduğumuz hesaplarda insanlar yüzlerce pound para kazanıyor. Bu kadar basit. Ve bu sistem şöyle çalışıyor. Bu ürün satıldı mı? Tamam. Ne kadar? 20 pound. Ne kadara sattık? 67 pound. Biz 20 pound'un parasını veriyoruz. Ürünü müşteriye gönderiyoruz. Ortalama müşteriye ürün ulaşınca 3 ile 5 iş günü içerisinde müşterinin parası bize ulaşıyor ve bu satıştan ortalama olarak 40 pound'a yakın kar elde ediyoruz. Revenue değil. Peki geliyoruz 3. iş modeline arkadaşlar. 3. iş modeli yine aynı şekilde hesabım kapandı, işte ben buradan para alamıyorum, şu oldu, daha çok ürün para kazanmak istiyorum. Hepsini vaktiniz varsa gelin buradan hepsini teker teker izleyin. Sanal sunucum yok, şuyum yok. Arka tarafta ne bileyim İngiltere'de şirket kurmalı mıyım, muhasebeciyle çalışmalı mıyım, Amazon'da mı satmalıyım, başka toptancı var mı, kargo çevirileri nasıl olacak, işte ürünleri nasıl göndereceğim, müşteri alırsa ne yapacağım. Aklınıza takılan hangi toptancıyla çalışmalarımdan, ben nasıl daha diğer satıcılardan ön plana çıkarım da nasıl toplu ürün yüklerim, otomatik bir sistem haline getiririm, siparişleri nasıl sistem gönderir, CJ yurt dışında nasıl satarım, müşterileriniz iptal ederse ne yaparsınız, dükkan, perakende, aklınıza gelecek burada yüzlerce eğitim videosu var. Ve ben hepsinin çoğunu hatta arkadaşlar yani kargolama süreçlerine bile çoğu zaman burada fiziki olarak gösterdim ki insanlar bunu görsün, yani nasıl yapıldığını. Ben burada mesela eğitim içerisinde bazen anlatırım bu şekilde web sayfasında ama çoğu zaman mesela dışarı çıkmışımdır ve bunu dışarıdan da nasıl yapacağınızın ayarlarına kadar da göstermişimdir. Yani o yüzden bu kısmı izlediğinize emin olun. Peki Amazon FBA 3. iş modelimiz. Amazon FBA nasıl çalışıyor? Arkadaşlar Amazon FBA mantığında yine Amazon'a gidiyorsunuz. Bu sefer bu ürünü bulduktan sonra bu ürünü varsayalım ne kadar para satıp satmadığını bilmeniz gerekiyor. O yüzden biz yazılımlarla araştırma yapıyoruz. Araştırma yaptıktan sonra bu ürün harika bir ürün. Hem ürünü tekrardan satabilmek için hem de ürünün PR skoru çok iyi. Yani harika bir ürün bulduk. Sonra Amazon FBA'de ne yapıyoruz? Buradan Find a Supplier deyip AliExpress ya da Alibaba gibi internet sayfalarından ürünü daha ucuza buluyoruz. Burada ürünü bulduk arkadaşlar. Ürünün siparişini sağlıyoruz. Ürünün siparişini Amazon depolarına gönderiyoruz. Gönderdikten sonra da o ürünler satıldığı zaman da Amazon bizim adımıza ürünü gönderiyor müşteriye. Bu süreçte arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir ortalama 500 ve 1500 pound
hiçbir şey yapmasanız dahi kaybedebilecek göze aldığınız bir paranın olması gerekiyor. Bunu sıfır sermaye ile yapamazsınız. İlk gösterdiğim 2 tanesini hemen hemen yapabilirken bu göstermiş olduğum iş modelinde ne yazık ki bunu yapamazsınız. Ayrıca Amazon FBA içerisinde bu süreçleri nasıl yapacağınızı, bu kadar hesabınız açılır açılmaz kapanmasını engellemek, İngiltere ya da Amerika'da şirketinizi nasıl kuracağınızı, şirket üzerinden nasıl hesabınızı oluşturacağınızı, Amazon Seller Central'ı nasıl kullanacağınızı, belgelerinizi nasıl yükleyeceğinizi, hesaplarınızın kapanmadan nasıl Payoneer hesabınızı bağlayabileceğinizi, paneli nasıl kullanacağınızı, ayrıca Amazon'da satış yaparken Pan Europe programıyla nasıl tüm Avrupa'ya ya da tüm dünyaya ürünlerinizi Amazon'da satışını sağlayabileceğinizi, Amazon'da gelen siparişlerinizi nasıl göndereceğinizi, ürün nasıl araştıracağınızı, aynı şekilde kullanabileceğiniz yüzlerce yazılımı nasıl doğru bir şekilde analiz edebileceğinizi, hesaplarınızı diğer satıcılardan buy box'ı nasıl alabileceğinizi, yazılımları nasıl kullanabileceğinizi, toptancıları nasıl nokta atışı bulup ambalaj, ürün, kargo ve diğer işlemleri nasıl yapabileceğinizi, toptancılarla iletişime geçerken nelere dikkat edeceğinizi kadar diğer bütün her şeyi çok detaylı bir şekilde anlattım. Ve gördüğünüz gibi hepsi bir eğitimin içerisinde ayrı ayrı tonlarca eğitimlere para vermenize gerek yok. Peki gelelim Shopify Dropshipping. Peki Shopify Dropshipping nasıl çalışıyor? Arkadaşlar yine aynı senaryo. Tabii ki buradaki senaryoda genellikle size Shopify öğretenler AliExpress, CJ gibi platformlardan yapmanızı söyleyecek. Buna ben bir şey demiyorum. Ben hiç eğitim içerisinde hepsini detaylı bir şekilde anlattım. Ama Shopify mantığı aslında şu arkadaşlar. Kendinize ait bir web sayfanız oluyor. Buradaki ürünü gidip bu sefer de Shopify dükkanınıza listeliyorsunuz. Listeledikten sonra satıldığında da bu ürünü Shopify'dan, yani buradan alıp yine Shopify dükkanınıza gönderiyorsunuz. Peki ne fark var? Şu fark var Shopify'da. Arkadaşlar Shopify'da bu işlemleri yapıyorsanız şöyle bir durum söz konusu. Dünya üzerinde milyon tane web sayfası var. İnsanlar gelip neden sizden alsın? Sizler arka tarafta Facebook'ta reklam çıkmanız gerekiyor. Günlük yüzlerce poundluk. Tabii ki ne kadar daha çok çıkarsanız o kadar daha çok satış yaparsınız. Ama bunu anlayabilmeniz için Shopify'da reklam ve Facebook Market ya da Pinterest ya da TikTok ya da YouTube ya da Google Ads gibi platformlardan reklam çıkmanız gerekiyor. Shopify'da ne kadar bir başlangıç sermayesi gerekiyor? Benim vermiş olduğum aşağıdaki linklerden tıklayarak giderseniz arkadaşlar bir ay boyunca $1 başlayabiliyorsunuz. Linkler açıklamada, hepsi kullandığım ve gösterdiğim yazılımların hepsi linkleri açıklamada. Hesabınızı ve sitenizi kurabilirsiniz. Ama bu Shopify Dropshipping yaparken arkadaşlar reklam çıkmanız ve reklama para vermeniz gerektiğini hiçbir zaman unutmayın. Çok büyük bir marka değilsiniz. Çok büyük markalar bile zaten reklam çıkıyor. Yani buradaki olay, burada ürününüzü yapıyorsunuz. Mesela Gymshark İngiltere'de ve dünyada en hızlı büyüyen platformlardan bir tanesi. Bu çocuk açmış olduğu tişörtleri ve diğer şeylerle şu an Shopify'da milyonlar üzerinde, yani İngiltere'nin ya da benim bildiğim dünyanın en hızlı büyüyen şirketler arasına girdi. O kadar hızlı büyüdü yani. Şunu demeye çalışıyorum. Gerçekten ve gerçekten arkadaşlar işinizi doğru yaptığınız zaman her platformda para kazanabileceğinizi gösteriyorum. Shopify için ortalama olarak başlangıç sermayesi bana göre ortalama $1000-2000 başlıyor. Peki şimdi buradaki süreçte arkadaşlar geliyoruz diğer aşamaya. Shopify Dropshipping sürecinde de yine aynı şekilde hesabınızı ve mağaza kurulumu, nasıl dropshipping yaparsanız, mantığı nasıl çalışıyor, kazandıran ürünleri nasıl bulabiliyorsunuz, tedarikçilere nasıl ulaşabilirsiniz, mağazanıza nasıl bir logo, ad ve tema oluşturabilirsiniz, CJ ile nasıl hızlı bir şekilde eklentiyi kullanarak ürünlerinizi listelersiniz, web site ayarları, ödeme ayarları, mağaza politika ayarları, gerçek olarak müşteriler iade istediğinde nasıl yapacağınız, gönderim ve dropshipping ve diğer yazılımlarla nasıl ödemeyi alabileceğinizi, PayPal'ınızı ya da diğer farklı şekilde gelen ödemeleriniz hold'da kalırsa nasıl bu paralarınızı hızlı bir şekilde oluşturabileceğinizi, PayPal hesabınızı nasıl oluşturabileceğinizi, çeşitli yazılımlarla nasıl işlem yapabileceğinizi, vergi işlemlerini nasıl ilerletebileceğinizi, ürünlerinizi nasıl gönderebileceğinizi, diğer satıcıların bilmediği taktikleri uygulayarak nasıl dükkanınızda hızlı sonuçlar alarak komisyonunuzdan daha çok para kazanabileceğinizi, özel toptancı listelerine ve kimsenin ulaşamayacağı bu özel toptancı listelerinden alabileceğiniz cashbacklerle kendi tasarımlarınızı ve kargolarınızı nasıl daha ucuza getirebileceğinizi anlattım. Ayrıca çok daha detaylı bilgileri de paylaştım. Burada dakikalar 0 olarak gözüküyor ama buna baktığınız zaman neredeyse videoya girdiğinizde 1 saatin üzerinde bazı videolar oluyor. Sistemden kaynaklı yani.
Yedincisi Etsy Dropshipping. Peki Etsy Dropshipping ne arkadaşlar, ya da Etsy'de dropshipping yapmak mantıklı mı? Ben bu eğitimde dropshipping'ten daha çok biraz daha dijital satan ürünlere odaklandım. Yani Etsy marketinde nasıl kendi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz, ürünlerinizi satabilirsiniz, tasarımlarınızı ya da diğer işlemlerinizi Etsy'de nasıl oluşturabilirsiniz, bunları gösterdim. Burası değil bu arada, bu Creator Collective Affiliate sistemi açıldı. Etsy'de ürünlerinizi satarken arkadaşlar bizim vermiş olduğumuz diğer ayarlar var. Bu ayarlarla istediğiniz kadar da satış yapmanızı da sağlayabiliyoruz. Çok bunu arka tarafta bizim takımla çalışıyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum, buraya bir ürün mü yüklediniz? Biz bunu sizin için örnek veriyorum 1000 poundluk sonuca ulaştırabiliyoruz. Yani bu şekilde işlemlerde yapabiliyoruz. Bu da aklınızın köşesinde olsun. Kendiniz yaparsanız ortalama herhalde bir yılınızı alacaktır o şeylerin nasıl yapıldığını anlamak. Tabii ki ikisinde de sizlere eğitim içerisinde olsun, diğer şeyde olsun anlatıyorum. Etsy'de ilk önce hesap açmanın, kurmanın nasıl olduğunu, çünkü Türkiye'de açılan hesapların çoğu kapanıyor. Bunu nasıl doğru bir şekilde yapacağınızı, hangi yazılımları kullanacağınızı, ödeme ayarlarını nasıl yapacağınızı, işlemleri gerçekleştirirken SEO optimization'ı nasıl yapacağınızı, reklam çıkıyorsanız nasıl doğru bir şekilde çıkabileceğinizi, dışarıdan nasıl trafik çekebileceğinizi, rakiplerinizin nasıl önüne geçebileceğinizi, Excel tablosunda vermiş olduğum özel tabloncı ve şablonları nasıl doğru kullanarak doğru hareket edebileceğinizi, diğer print on demand yazılımlarını nasıl Etsy dükkanlarınıza entegre edeceğinizi ve bundan sonraki süreçte de nasıl satışlar yapabileceğinizi ve gönderildiğini adım adım anlattım sizlere. Peki gelelim diğer iş modelimize, Amazon Dropshipping. Peki Amazon Dropshipping nedir arkadaşlar? Amazon Dropshipping yine aynı şekilde burada görmüş olduğunuz Amazon'daki ürünleri bizler drop yapıyoruz. Bu süreçte kullanabileceğiniz farklı yazılımlar var Türkiye üzerinden. Genellikle çoğu insan Amerika'dan alıp Kanada'ya satıyor. Ben bunu kesinlikle desteklemiyorum. Yapmayın demiyorum. Ama yani benim kendim bildim bileli 10 yıldan beri aynı şeyi herkese yaptırmaya çalışıyorlar ve kimin ne farklı sonuç aldığını hala göremedim. Herkes aynı şeyi yapıyor. Ben buradaki süreçte Amerika'dan İngiltere'ye satış yapmanızı öneriyorum ve böylelikle arkadaşlar benim daha önceki yapmış olduğum hesaplarda, ben eğitimde de videolarda da anlattım, yüzlerce binlerce dolarlık satışlar oluyor. Çünkü çoğu ürün Amerika'da çok farklı bir fiyatı satılırken İngiltere'de çok daha farklı bir fiyatı satılıyor. Örnek veriyorum, bir ürün sattım. Amerika'da 100 dolarda, İngiltere'de 1000 pound'a sattım. Aradaki farkı artık siz düşünün. Bir satıştan 900 pound kar geldi. Ayrıca bunun gibi yüzlerce örneği de var. O yüzden bu sürecin nasıl yapıldığını ben çok detaylı olarak anlattım. Bu eğitim içerisinde de sizlere bunu adım adım Amazon'da nasıl hesap açılır, hangi Amerika'da şirketinizi oluştururken nelere dikkat etmeniz gerekiyor, kimlerle çalışmanız gerekiyor, yazılımları nasıl kullanabileceğinizi, diğer toptancıları nasıl oluşturabileceğinizi, ürünleri nasıl göndereceğinizi, ürünleri nasıl otomatik göndereceğinizi, UPS kodlarını nasıl oluşturabileceğinizi, çoğu kişi soruyor işte şunu nasıl yaparım, anlatıyorum ama kimse gelip de izlemiyor. İzleyenler de işte her şeyi kendi yapabileceğini sanıyor vesaire vesaire. Peki Amazon'da 9. iş modelimiz ikinci el kitap satışı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben yıllardan beri ikinci el kitap satışı yapıyorum Amazon'da ve işte çok uygun fiyatlara ürünleri alıyorum ve bunları gönderiyorum. Çoğu arkadaş özelden bana çok soru soruyor. İşte ben bunu aldım, bunu nasıl satacağım? Arkadaşlar ben artık bunları anlatmıyorum. Çok üzgünüm, biliyorum. Burada videolarını çekmişim. Bakın her video neredeyse 30-40 dakika. Uygulamalarından yazılımlarına kadar, nasıl kullanabileceğinize kadar, ürünleri nasıl listeleyebileceğinize kadar, ben nasıl ürünleri listeliyorum vesaire vesaire. Mesela buradaki süreçte ben almışım. Şimdi kendi sistemimde göstermişim. Demişim ki bak ben böyle yaptım, sen de şöyle yap. Şimdi bu videoyu izlemeyen ya da bu videoya yatıracak, mesela ben bir kitap satmışım 199 pound. Bu kitabı ben bir pound'a aldım. Belki bir pound'un altında aldım. Gibi şeyler var. Hangi yazılımları kullanıyorum? Nasıl alıyorum? Hangi yazılımlarla nasıl bir süreç işletiyorum? Yani bu bilgiye zaten sahip olsanız siz de bu kadar satış yaparsınız arkadaşlar. Ama insanlar işte bunu işte kendi başına yapabileceklerini düşünüyorlar. Bu benim 15-16 sene araştırdığım ve en sonunda en iyi dediğim süreç ki yarın daha iyisini bulacağım. Bu da ayrı bir konu. Şunu demeye çalışıyorum. Burada arkadaşlar yazılımları nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor.
Bunun gibi farklı platformlarda nasıl ürün yaparsınız, depolara nasıl ürün gönderirsiniz ve bu süreçte depolara ürün gönderirken nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Ben çoğunu İngiltere'de yaşadığım için fiziksel olarak yapmaya çalışıyorum. Burada 2 tane sipariş gelmiş, örnek veriyorum sürekli olarak arkadaşlar. Bunları nasıl göndereceğinizi gösteriyorum. Ürünleri nasıl sipariş göndereceğinizi, her aşamayı Amazon'da 2. e-kitapta yazılımları kullanırken nasıl yapacağınızı, nasıl kredi çekeceğinizi, örnek veriyorum, barkodunuzu nasıl kullanabileceğinizi, yani barkod okuyucu nasıl kullanılıyor. Bu çok önemli mesela arkadaşlar, biliyorum. Bu sistemleri çok detaylı olarak anlattım. Ayrıca bu süreçlerde arkadaşlar, bu sadece bunlar değil. Ödemelerinizi nasıl alacağınızı, yazılımları nasıl kullanacağınızı, online kitap araştırmasından tutun İngiltere'de nasıl ürün araştırması yapıyorum ve yapmış olduğum ürünlerden nasıl işlemler yapıyorum, bunları gösteriyorum. Hatta ben bunları araştırdıktan sonra çoğunu da satın alıyorum. Size de gösteriyorum. Bakın mesela diyorum ki bugün 1000 poundluk 10 dakikalık videoda 1000 pound kazanıyorum. Burada taratıyorum, gösteriyorum. Diyorum ki bugün ben 1000 pound kazandım şu an ve bu kitapları da almam gerekiyor ve alıyorum. En sonunda da check out deyip size de nasıl yapıldığını gösteriyorum ve nasıl satıldığını gösteriyorum. Yani bu eğitim içerisinde de bunun gibi yüzlerce farklı şeyi anlattım. Peki gelelim 10. iş modelimize, Amazon Kindle. Peki Amazon Kindle nedir? Arkadaşlar Amazon Kindle, Amazon'da kendi tasarımlarınızı sattığınız bir sistemdir. Burada Amazon'da Kindle'da kendi kitaplarınızı satabiliyorsunuz. Mesela buradaki süreçte arkadaşlar hangi kitap olabilir? Mesela şöyle bir şey olabilir. Ben Akın Yılmaz yazayım mesela. Burada bu ben değilim ya, bu hep bu çıkıyor. Mesela örnek veriyorum, bizim yapmış olduğumuz bir tane notebook arkadaşlar. Buradaki notebook'ta ne oluyor? Biz tasarımımızı Amazon'a yükledik arkadaşlar. Yükledikten sonra bu ürün satıldığı zaman Amazon bunu basıyor, müşteriye gönderiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir tane yapmış olduğumuz tasarım. Şimdi bu ürün satıldığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Bize sürekli olarak hiçbir şey yapmadan stoksuz bir şekilde para kazandırıyor. Ben sadece tasarımı Amazon Kindle'a yüklüyorum. Yükledikten sonra arkadaşlar yani satıştan sürekli olarak para geliyor. Bunun gibi yüzlerce tasarımımız var bizim her gün yüklemiş olduğumuz. İşte bu süreçleri de nasıl işlem yapabileceğinizi, ürünlerinize nasıl yükleyebileceğinizi, nasıl doğru desen oluşturabileceğinizi, hangi yazılımları kullanabileceğinizi, diğer yazılımlardan diğer kullanıcıları nasıl ayırt edebileceğiniz gibi yüzlerce farklı şey anlattım. Ve bunu da nasıl yapacağınızı farklı platformlardan anlattım. Bu yukarıdakiler genellikle çok detaylı bilgilere indiğim dip konular, yine aynı konuları içeriyor. Amazon Merch. Amazon Merch nedir? Diyelim 14. iş modelimize. Amazon, bunların hiçbir için sermaye gerekmiyor arkadaşlar. Bazıları hariç, sadece Amazon'da ürün alıp satma kısmına girmiyorum. Az çok anlamışsınızdır. İşi en detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Amazon Merch ne? Amazon Merch'te yine aynı şekilde arkadaşlar ürünlerinizin satışını sağlarken tişörtlerin üzerine yapmış olduğunuz tasarımlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Amazon Merch tarafında ben tişörtümü oluşturmuşum arkadaşlar ve birisi gelip aldığı zaman Amazon Merch benim adıma bunu gönderiyor. Ben ne yapıyorum? Hiçbir şey yapıyorum. Ben ne yapacağım? 30 saniyemi ayırıp Amazon Merch hesabımı oluşturup ürünün tasarımını yüklüyorum. Yükledikten sonra biri aldığı zaman Amazon benim adıma alıp dünyanın herhangi bir ülkesine bunu gönderiyor. Günlük yüzlerce, binlerce pound hiçbir şey yapmadan kazanıyorsunuz. Siz neyle odaklanıyorsunuz? Sadece daha iyi tasarım, içerik oluşturmaya. Benim bunlar gibi yüzlerce farklı, dediğim gibi burada içeriğini, sistem, her şey koyuyor. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Harekete geçmeniz gerekiyor. Amazon Merch şimdi diyecekler ki Türkiye'den açılmıyor. Arkadaşlar burada anlattım. Nasıl yapıldığını, nasıl yapacağınızı ve nasıl işlemleri gerçek. Amazon'a ben başvurdum, Merch'e izin vermedi. Vermedi çünkü dediğim gibi nasıl yapılacağına dair bir bilgi sahibi henüz değilsin. Burada sana nasıl bunu doğru bir şekilde yapacağını, şirketinle nasıl kayıt olacağını ve Amazon'a nasıl başvuru yapacağını ve tasarımlarını nasıl yükleyeceğine ve hangi toptancılarla ya da hangi tasarımları kullanabileceğine kadar da anlattım. Gelelim diğer platforma. 17. Bunların da aynı, sadece platformlar değişik diye bu kısmı geçiyorum. Podcast. Arkadaşlar podcast'te ben genellikle nasıl podcast'te konuşmalar yaparak ya da kendi düşüncelerinizi paylaşarak Spotify ya da diğer platformlarda pasif gelir elde edebilirsiniz. Bunları gösteriyorum. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi, burada gerçekten güzel bir para kazanabiliyorsunuz. Ben bunu Anchor üzerinden yapıyorum. Eğitim içerisinde de bunu anlatıyorum. Fakat mantık aynı YouTube mantığı gibi düşünün. Ne kadar daha çok izlenim alırsanız arkadaşlar, burada sizlere daha çok şey geliyor.
nasıl diyeyim, reklam parası geliyor. Çünkü çalışmış olduğum bu podcast sisteminde örnek veriyorum. Sürekli olarak izlenmeler geldiği zaman bana buradan işte para geliyor. Genellikle bunun içerisinde yapmış olduğum konuşmalar ve insanlara ilham vermeye çalıştığım ya da inandığım konuşmalar, sizlerle beraber yapmış olduğumuz görüşmeler vesaire vesaire. Burada binlerce podcast var. Hepsinde vaktiniz olduğunda da sizler de izleyebilirsiniz. Ama ne anlatmaya çalışıyorum? Arka tarafta podcast'ten de çok ciddi paralar kazanabiliyorsunuz. Aylık yüzlerce, binlerce pound pasif gelir. Hiçbir şey yapmadan size ulaşabiliyor. Peki gelelim drop servis. Arkadaşlar en çok para kazanabileceğiniz servislerden bir tanesi drop servis. Drop serviste nasıl işlem yapacaksınız? Drop serviste yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi size ait olan hizmetleri başkalarına pazarlamak. Başkalarının servislerini de başkalarına pazarlamak. Drop servis çok faydalı bir iş modeli. Örnek veriyorum. Çok basit bir şekilde eğitim içerisinde anlatmayacağım ama bugün örnek veriyorum. Bir onluk gibi bir internet sayfasına gelip yeteneğiniz yoksa aklınızı kullanmanız gerekiyor. Bir onluğa geliyorsunuz. Buradan hadi başla diyelim. Hangisi neyse. Okay. Buradan bir tane hizmet bulacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki buradaki arkadaşımız kimse seslendirme yaptığını söylüyor. Harika. Ben bunun başlığını, açıklamasını alıyorum. İngilizcem iyi değilse de bunu kopyalıyorum. Ve buradan geliyorum Fiverr'a. Örnek olarak. Tabii gösteriyorum bir onluktan Fiverr'a. Geliyorum buraya. Buraya yapıştırıyorum. Servisimi sunuyorum arkadaşlar. Servisimi sunduktan sonra biri benden hizmet aldığı zaman buradaki servisim diyelim ki 100 pound. Ben 100 pound parasını alıyorum. Buradaki arkadaş ne kadar istiyormuş? 1000 lira. Aradaki farka bakın. Buna 1000 lira veriyorum sevgili arkadaşıma. Ben bana servisi sunduğu zaman da buradaki müşterime veriyorum. Aha oldu bitti. İnternette binlerce kazanabileceğiniz para yöntemi var. Ben yaklaşık bu sistemden herhalde 100.000 pound yıllık kazanıyorum arkadaşlar. Daha üzerine çıktığım yerlerde zamanlar da oldu. Yıllar 2021'lerde vesaire ama şu an ana şeyim bu olmadığı için buna çok fazla odaklanmıyorum. Ama yine aynı şekilde tekrar dediğim gibi bu sistemi eğer siz de yapmak istiyorsanız bugün bunu yapmıyorsanız zaten bence hayatınızdaki en büyük kayıplardan. İşte bunu nasıl yapacağınızı, kimlerle nasıl görüşeceğinizi, en çok hangi servislerin satıldığına kadar da anlatıyorum. Bunlara da baktığınıza emin olun. Peki 19. iş modelimiz YouTube. YouTube nedir? Arkadaşlar YouTube'da ben bildiğiniz üzere farklı otomasyon kanalları oluşturuyorum. Bu oturmuş olduğum otomasyon kanalları sürekli olarak short videoları oluşturuyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Örnek veriyorum. Ben make.com üzerinden içerik oluşturuyorum. İçerik oluşturmuş olduğum bu sistemde otomatik olarak bana video içeriği oluşturuyor ve oluşturmuş olduğu içeriği de sosyal platformlarda paylaşıyor. Şimdi bu süreçte ben nasıl yapıyorum? Şimdi YouTube videosu çekmekten bahsetmiyorum. Ben tamamen ve tamamen bunu otomatik olarak ilerleten bir süreçten bahsediyorum. Bu ne demek? Şu. Şimdi ben buraya geldiğimde bir diyagram kuruyorum. Bu diyagramda internette en çok ilgi çekilen bu şeyleri, videoları RSS platformundan ulaşıyor. Buraya ana konuyu yazıyorum. Ana konuyu yazdıktan sonra örnek veriyorum. Şimdi buradaki senaryoda ben RSS'e geliyorum. Şuraya gelelim RSS. RSS nedir arkadaşlar? Feed'tir. Şu an dünya üzerinde en çok ne oluyorsa ben diyelim ki teknolojiyle ilgili ya da kripto ile ilgili bir kanal oluşturmak istiyorum. Buraya tıklıyorum ve dünyadaki bütün burada görmüş olduğunuz haberler saniyeler içerisinde buraya düşüyor. Bakın 1 saat önce olmuş. Forbes'te yayınlanmış. Hacker News'te yayınlanmış. 4 saat önce neymiş? Bunlar hep dünyada şu an trend olan içerikler değil mi? Evet. Şimdi ben bunun RSS'ini alıyorum ve mac.com'a buraya koyuyorum. Buradaki linki yapıyorum. Benim şu an yaptığım içerik farklı olduğu için bu şekilde kalıyor. Sonra buradan perspektife geliyor. Buradaki bu perspektif bu konuyu analiz ediyor. Burada analiz ettikten sonra burada ben ona komut vermişim. Diyorum ki sen expert olarak bir AI komutusun ve bunları insanlara nasıl daha farklı bir şekilde içerik oluşturacak şekilde yap. Burada ayarları var arkadaşlar. Burada diğer şeyleri var. Oka basıyorum ve ondan sonra da bunu Rotor'a yolluyorum. Rotor'a yolladığım zaman bakın burada görmüş olduğunuz gibi şu an akışta X platformunda paylaşıyor. Buradan yapay zeka ChatGPT'ye geliyor. ChatGPT'den tekrar fotoğraf oluşturmasını sağlıyor. Video içeriği de oluşturuyor diğer
diğer diyagramlarda ve burada şu an görmüş olduğunuz gibi platformda Instagram hesabımda benim paylaşım yapıyor. Ben ne yapıyorum? Hiçbir şey. Sadece bunu her 15 dakikada bir çalışıyorum ve buradan değiştirmek isterseniz örnek veriyorum. Ben bunu her 150 dakikada bir çalışmasını istiyorum ve ben bu diyagramı kurduktan sonra YouTube'a ekliyorum. Buraya geliyorum YouTube'a ekliyorum. Arka tarafta LinkedIn'e ekliyorum. Blog yazsın istiyorum. Blog'a ekliyorum. Ve buradan affiliate üzerinden de ekstradan para kazanıyorum ama izlenme üzerinden ben şu an burada para kazanıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani aklınıza gelecek bütün her şeyi arkadaşlar artık burada sistem sizin adınıza yapıyor. Ve ben şu an burada paylaşmasını istediğim şeyi beştikten sonra burada ufak tefek ayarları var arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buradan run, ilk önce şunu yapmam lazım. Şurada diyagramı seçtikten sonra choose where to start, select the first. Şuradan seçiyorum. Hangisini paylaşsın? Örnek veriyorum Shopify ile ilgili bir şey yapsın ya da 14 tane en iyi yazılımla ilgili. Buraya tıklıyorum. Bu aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyor bu arada. Sonra run once diyorum. Burada ne diyor? OpenChatGPT hatası vermiş. Hangisi vermiş? Burada hesabınızı seçip bağlamanız gerekiyor. API ayarlarınızı yaptıktan sonra arkadaşlar. Bunu bağladıktan sonra şu an bağlı zaten. Buradaki sistemde tekrardan bunu bağlamam gerekiyor. Tamam, burada şu an API key'imi soracak. Bunu canlı yayında gösteremeyeceğim. Yani yayında. Ama bunu yaptıktan sonra arkadaşlar saniyeler içerisinde burada komutu aldığı zaman gönderiyor. Aynı şekilde Facebook'ta da hesabımı seçiyorum. Tabi bunun gibi yapılacak çok şeyler var. Bunlar nasıl yapılacağını adım adım göstermeyeceğim. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Buradan bastığım zaman artık her 20 dakikada bir ya da 2 saatte bir sosyal medyada benim adıma paylaşım yapıyor. Bunun gibi ayrıyeten bu yapmış olduğunuz sistemde arkadaşlar Social Blade gibi internet sayfalarına gelerek de arka tarafta internetten izlenme başına ne kadar para kazandığınızı görebilirsiniz. Örnek veriyorum YouTube'a geliyoruz ve diyelim MrBeast. Tabii ki bu çok uç bir örnek olacak ama izlenme başına baktığımız zaman buradaki süreçte arkadaşlar aylık olarak 10 milyon dolara yakın bir para kazanılıyor. Bu benim bir tane YouTube kanalım. Kendi ana kanalımı göstereyim. Başka kanalları göstermeyeyim. Onları çünkü ne yaptığım gözüküyor. Şimdi bu kanalda mesela ortalama olarak aylık baktığınız zaman 500 dolara yakın bir para kazandırıyormuş arkadaşlar benim kanalda baktığınız zaman şu an. Günlük olarak da yıllık olarak da 10 bin dolara yakın bir para kazandırıyormuş şu anki senaryoda. Yani şunu demeye çalışıyorum, işte burada bunların hepsi pasif gelir. İşte bu eğitimde de bunları nasıl uygun ve düzgün bir şekilde yapacağınızı gösteriyorum. Yok YouTuber işte eğitmeni şu bu, ben bunların hepsini o kadar detaya indim ki emin olun vesaire vesaire. Peki dijital marketing arkadaşlar, bu çok detaylı bir eğitim. Dijital marketing 20. para kazanabileceğiniz, burada inanılmaz derecede ürünlerinizin nasıl satışını sağlayabilirsiniz bunları gösteriyorum. Özellikle çalışabileceğiniz ve sosyal medya platformlarına entegre edip para kazanabileceğiniz dijital ürünleri nasıl satacağınızı gösteriyorum. Affiliate marketing bildiğiniz gibi arkadaşlar çok ciddi anlamda para kazanabileceğiniz iş modellerinden bir tanesi. Burada benim arka tarafta çalıştığım 4000'e yakın affiliate şirketi var ve onlar bana her gün düzenli olarak ödeme yapıyor. Bunların nasıl ulaşacağınızı, başka ürünleriniz, size ait olmayan hizmetleri nasıl insanlara pazarlayabileceğinizi gösteriyorum. Aylık olarak bazen 50 bin, 100 bin dolar üzerinde bazen satışlar geliyor. Açılsa göstereceğim şu an. Şurada komisyon bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Mesela home bölümüne geliyorsunuz. Home bölümüne geldikten sonra burada çalıştığınız şirketler var. Burada performans bölümüne gelin. Baktığınız zaman mesela 30 günde 2000 dolar para vermiş ve tüm zamanlara baktığımızda da 58 bin dolar para sürekli olarak da her gün düzenli olarak geliyor. Yani son 7 güne baktığımızda 760 dolara yakın para vermiş. 14 güne baktığımızda 1200, bir ayda 2000, 3 ayda 4000 sürekli olarak gelen vesaire paralar. O yüzden arkadaşlar bu eğitimde bunları da nasıl ve kimlerle çalışacağınızı, en doğru affiliate şirketlerini gösteriyorum. Yapay zeka. Bildiğiniz üzere Türkiye'de ilk çıkartılmış olan yapay zeka benim bildiğim, ben çıkardığımda hiç kimse yoktu çünkü arkadaşlar. Benim eğitimim ve ben bunu Udemy'de çıkarmıştım. Ayrıca burada da var. Yapay zeka ile para kazanabileceğiniz on binlerce iş modeli var. Ben bunların hepsini burada çok detaylı olarak anlatmışım. Hem de ayrıca kullanabileceğiniz kendi yapay zekamın da var. Onu da ayrı şekilde Okyanusi ayağı üzerinde göstermişim. Onu da nasıl kullanabileceğinizi detaylı olarak anlattım.
Burada bütün yapay zekaların hepsinin birleşmiş olduğu bir yapay zeka yazılımı ve buradan aklınıza gelebilecek bütün işlemleri, problem çözümünden, blog yazılımı, YouTube açıklamasından, sosyal medya postuna, reklam çıkımından, artık insanların sorduğu soruları e-mail generator'dan yenileme ve fotoğraf oluşturmasına, ses klonlamasına, tekrar yazmasına vesaire vesaire gibi aklınıza gelecek bütün yapay zekaların yapmış olduğu şeyi bir tane yapay zeka yapıyor. Çünkü hepsine binlerce pound para vermenize gerek yok. Hepsi ayrı abonelik istiyor. Burada gördüğünüz gibi ben hepsini bir yapay zeka içerisinde topladım ve çok rahat bir şekilde buradan içeriye girip dashboard bölümünden arkadaşlar işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra süreci burada tek yapmanız gereken hangi yapay zekanın hangi özelliğini kullanmak istiyorsanız buradan tamamen işlemleri seçiyorsunuz. Seçtikten sonra da sizin adınıza her şeyi yapıyor. Peki buradaki senaryoda arkadaşlar eBay'de nasıl 2-3 tane daha hesap açıp burada kazanmış olduğunuz gelirleri daha da çoğaltabileceğinizi gösteriyorum. Ve ayrıca de sizin merak ettiğiniz sizlerle beraber yapmış olduğum yayınlarda nasıl aklınıza takılan bütün soruların çözümünün olduğunu gösteriyor. Peki şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar, bu anlattığım bütün süreci öğrenmek tabii ki yıllarınızı alacak. Bir günde hop diye yapmayacaksınız ama en azından hangisinden az çok başlayabileceğinizi ve günlük hiçbir şey yapmadan bile bu paralara ulaşabileceğinizin mantığını anlamış olmuş gerekiyor. Buradaki senaryoda daha göstermediğim arka tarafta 20'nin üzerinde de farklı iş modeli de var. Fakat bunlar para gerektirdiği için çok ciddi anlamda sermaye. O yüzden bunları anlatmadım. Ama eğitim içerisinde anlattığım bölümler de var. Buradaki senaryoda buradaki videoları izleyip gösterdiğim her şeyi kendi başınıza yapabilirsiniz. Ayrıca bunu benim sizin için bu otomatik sistemi kurmamı istiyor ve günlük böyle hiçbir şey yapmadan sizin adınıza çalışacak bir dükkan kurmamı istiyorsanız buradaki sisteme kayıt olabilirsiniz. Ayrıca bu süreçleri yaparken benim de size diğer bu iş modellerini de kurmamızda ya da nasıl yapacağınıza yön vermemi istiyorsanız arkadaşlar, çünkü burada çok gösterdiğim farklı şeyler olacaktır öğreneceğinizde, bu sisteme katılabilirsiniz. Eğer kendi şirketiniz varsa ve takımınızın sizin için bu şekilde nasıl profesyonel olarak ilerlemesini istiyorsanız bu ve bunun gibi anlattığım diğer bütün iş modellerini kurulumunda ya da işlemleri nasıl yaparken size onların teknik bilgisini aktaracağım. Örnek veriyorum, Amazon iş modelini mi seçtiniz? Tamam. Hangi toptancıyı bulacaksınız? Ona ne mesaj göndereceksiniz? Hangi ürünü listeleyeceksiniz? Hangi ürünü almanız gerekiyor? Hangi depoyla çalışmanız gerekiyor gibi tonlarca sistem, ya da örnek veriyorum ben affiliate sistemine kayıt olmak istiyorum. Bu süreci nasıl yapacağım? Burada arka tarafta örnek veriyorum ben de işte böyle bir şeyler oluşturmak istiyorum. Tamam, ben senin için bu sistemi nasıl yapılacağını göstereceğim ve sana bu süreçte yardımcı olacağım gibi şeyleri adım adım anlatıyorum. Şimdi burada anlamamız gereken şey arkadaşlar, bunları ücretsiz olarak yapabilir miyiz? Bedavaya. Yapabilirsiniz. Benim eğitimimin içerisinde, para kazanma kutusunun içerisinde sizlere bunları nasıl yapabileceğinizi anlat. Bu yorumlarda eBay Dropshipping yazdığınızda size vereceğim link içerisinde mini kurslarda eBay, Amazon, Etsy ve yapay zeka ve affiliate marketing ile ilgili video içerikleri var. Fakat altını çizerek söylemek istiyorum. Burada öğreneceğiniz bilgiler çok işinize yarasa da teknik bir destek gerekecek. Çünkü hani Amazon'da yeni satıyor, bu videoları izleyip toptancıyla ne görüşeceğinizi bilmiyorsanız ne yazık ki bu bilgiler arkadaşlar işinize yarayacak ama uygulamada ne yapacağınızı bilmediğiniz için yani biraz hızlı olmayacak. Yani 1-2 yıl gibi olacak. Hızlı bir şekilde bu sonuçlara ulaşıp bir an önce günlük pasif gelir hayatlarına ulaşmak istiyorsanız zaman ve emek gerekiyor. Ama zaten ben bunları yıllar boyunca verdiğim için benim tecrübemi kullanarak ilerlerseniz bu zaman ve süreç çok hızlı bir şekilde kısalacaktır. Kullanabileceğiniz yazılımlardan kimlerle çalışacağınıza, hangi yazılımlarla ulaşacağınıza, Amazon'da kimlerle ulaşacağınıza, hangi ürünleri listeleyeceğinize, hangi yapay zeka yazılımlarını kullanacağınıza, paranızı nasıl hesaplayacağınıza, toptancılarla nasıl görüşeceğinize, müşterilerle hesabınız kapanırsa, nasıl ücretsiz ürünleri satın alıp tonlarca para kazanabileceğinize, Amazon'da işlemi yaparken toptancı listeleri online para kazanabileceğiniz yazılımlara, ürün araştırmalardan diğer aklınıza gelebilecek binlerce iş modelini sizlere burada gösterdim sevgili arkadaşlar. Peki bu videoyu daha çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece buradaki amacım internetten para kazanmanın ne kadar kolay olduğunu size hem göstermek hem de neleri seçerek sizin için doğru bir senaryonun kendinize göre seçeceğinizi anlamanızı istedim. Hangisinin sizin için uygun olup olmadığını anlamanız gerekiyor. Sizlere bunları anlatmamı istiyorsanız Instagram Okyanusu Akın Yılmaz ya da aynı şekilde
şekilde okyanusu.com internet sitesine gelip buradan bana mesaj atarsanız da sizlere nasıl bu konu hakkında yardımcı olabileceğimizi gösterebiliriz sevgili arkadaşlar. Buradan da takip edebilirsiniz. Ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.